Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Teşkilat dizisinin yeni bölümünü analiz edeceğiz. Analize başlamadan önce 8.000 abone olmamıza çok az kaldı. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Abonelik tamamıyla ücretsizdir. Şimdi hazırsanız yeni bölüm analizine başlayalım. Teşkilatın yeni bölümünde yaşanan gelişmelerden sonra gelecek bölümün atmosferi çok daha yoğun ve duygusal geçecek gibi görünüyor. Selen'in kimliğinin ortaya çıkması ve ardından yaşanan patlamada ağır şekilde yaralanması ekibin içinde büyük bir kırılma yaratacak. Altay ve Neslihan her zaman olduğu gibi soğukkanlılığını korumaya çalışsa da Selen'in durumu onların üzerinde derin bir baskı oluşturacak. Özellikle Altay kendisini suçlu hissedecek çünkü operasyonda atılan her adımın sorumluluğunu taşıyor. Bu suçluluk duygusu onu daha sert ve kararlı bir hale getirecek. Terörist makinistin planlarının ardında çok daha büyük bir ağın bulunduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Bu noktada kraliçe olarak bilinen Kate'in gerçek yüzünün anlaşılmasıyla dengeler tamamen değişiyor. Kraliçenin Altay'ın ailesiyle olan bağı, kişisel ve milli hesapların birbirine karışmasına yol açacak. Altay için bu durum hem büyük bir şaşkınlık hem de içsel bir sınav anlamına geliyor. Vatanı için mücadele eden bir istihbaratçının en zorlandığı an, düşmanının kendi kanından biri çıkmasıdır. Bu çatışma, Altay'ın kararlarını etkilerken izleyiciye de güçlü duygular yaşatacak. Neslihan ise her zamanki gibi hem aklını hem de tecrübesini kullanarak ekibin motivasyonunu ayakta tutmaya çalışacak. Selen'in ağır yaralanması karşısında duygularını gizleyemese de asıl önceliği operasyonun devamlılığını sağlamak olacak. Onun liderliği sayesinde ekip dağılmadan yeniden organize olacak. Ancak bu kez görev çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Çünkü hem içeride sızıntı olabileceği düşünülüyor, hem de dışarıda düşman gittikçe daha güçlü hamleler yapıyor. Hilal'in hikayeye daha fazla dahil olması bekleniyor. Altay ile arasında kurulacak bağ, hem operasyonların gidişatını hem de karakterlerin duygusal taraflarını derinleştirecek. Bu bağ, Altay'ın yıpranmış ruhunu biraz olsun dinlendirecek gibi görünse de, karşılarına çıkacak engeller bu yakınlaşmayı sürekli sınayacak. Çünkü her adımda vatan ve görev, kişisel duyguların önüne geçmek zorunda kalacak. Gelecek bölümde büyük ihtimalle hem aksiyon hem de duygusal sahneler iç içe ilerleyecek. Ekip, Selen'in hayatı için zamanla yarışırken, aynı zamanda makinistin kurduğu tuzakları aşmak zorunda kalacak, patlamadan sonra ortaya çıkan kaos, yeni bir operasyonun da kapısını aralayacak. Kraliçenin hamleleri ekibi köşeye sıkıştırmaya çalışsa da, teşkilat her zamanki gibi zekasıyla ve kararlılığıyla bu oyunu bozmanın yollarını arayacak. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, gelecek bölümde sadece çatışmalar ve operasyonlar değil, karakterlerin kendi iç mücadeleleri de ön planda olacak. Sadakat, ihanet, sevgi ve görev duygusu arasında gidip gelen bu yolculuk, seyirciye hem nefes kesen bir aksiyon sunacak, hem de kalplere dokunan bir drama yaşatacak. Teşkilat bir kez daha sınırlarını zorlayarak izleyenleri hem heyecanlandıracak hem de düşündürecek. Yeni bölümde yaşananların ardından dengeler tamamen değişmiş durumda. Selen'in yaralanması sadece bir operasyon kaybı değil, aynı zamanda ekibin ruhunda derin bir yara açacak. Onun hayatta kalma mücadelesi sürerken, ekipteki herkes kendi payına düşen sorumlulukla yüzleşecek. Bu süreçte Neslihan bir lider olarak hem duygularını bastırmak hem de ekibin moralini ayakta tutmak zorunda kalacak. Özellikle genç üyeler için bu olay, teşkilatın ne kadar ağır bedeller ödetebileceğini gösteren bir dönüm noktası olacak. Altay için ise bambaşka bir sınav kapıda.
Kraliçenin gerçek kimliğinin açığa çıkması, onun hayatındaki en büyük şoklardan biri haline gelecek. Kan bağıyla bağlı olduğu birinin karşı cephede olması, ona sadece stratejik değil, duygusal anlamda da büyük bir yük bindirecek. Bu durum Altay'ı daha kırılgan hale getirirken, aynı zamanda daha sert kararlar almaya itebilir. Vatanı için verdiği mücadele, bu defa kendi vicdanıyla çarpışmasına neden olacak. İzleyici, Altay'ın iç dünyasında yaşadığı fırtınayı her sahnede daha güçlü hissedecek. Makinistin oyunları ise giderek daha karmaşık hale gelecek. Onun kurduğu planların sadece operasyonel değil, psikolojik sonuçları da olacak. Ekip sürekli yeni tuzaklarla karşı karşıya kalırken birbirlerine olan güvenlerini sorgulamak zorunda kalacaklar. Bu güvensizlik ortamı birlik olmaları gereken en kritik anda onları daha da zorlayacak. Fakat bu baskı altında ortaya çıkan dayanışma, teşkilatın en güçlü tarafını gösterecek. Hilal'in varlığı ise hikayeye yeni bir soluk katıyor. Onun Altay ile yakınlaşması bir yandan insani duyguları ön plana çıkarırken, diğer yandan büyük bir tehlikenin de habercisi oluyor. Çünkü bu tür bağlar her zaman en zayıf noktayı oluşturur. Düşman bu bağı fark ettiğinde bunu acımasızca kullanmaya çalışacak. Altay için duyguları ile görevi arasındaki denge en kırılgan anına ulaşacak. Gelecek bölümde sahnelerin temposu bir an bile düşmeyecek. Patlamanın yarattığı şokun ardından başlayan yeni operasyon, izleyiciyi sürekli diken üstünde tutacak. Her hamlenin sonucunda yeni bir sır, yeni bir ihanet ve yeni bir mücadele ortaya çıkacak. Teşkilat sadece sahadaki düşmanla değil, kendi içlerindeki korkular ve şüphelerle de savaşmak zorunda kalacak. Bu da hikayeyi daha çarpıcı ve duygusal bir hale getirecek. Sonuç olarak, önümüzdeki bölümde izleyici hem büyük aksiyon sahnelerine tanıklık edecek, hem de karakterlerin derinleşen duygusal yolculuklarına eşlik edecek. Vatan sevgisiyle kişisel acılar arasındaki ince çizgide yürüyen teşkilat mensupları, bir kez daha fedakarlığın ne anlama geldiğini gösterecek. Evet arkadaşlar, analiz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.